Merhaba, haftanın yanlış haberlerini önümüze dizdik. Siz de yerinizi aldıysanız başlayalım. Camiye ayakkabıyla girdiler. Yok, 6 yıl öncenin haberlerini teyit etmek için zaman yolculuğuna çıkmadık. Türkiye gündeminin döngüsel olarak kendini tekrarlamak gibi bir huyu var. O yüzden yine bu başlıkla karşı karşıyayız. Sosyal medyada 7 Aralık'ta paylaşılan bu gönderi diyor ki CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yanındaki heyet bir teftiş sırasında Fethiye Köyü Camisi'ne ayakkabılarıyla girdi. İddia Facebook ortamına da girdi ve binlerce paylaşım aldı. Ve tabii ki sonuçta Yeni Akit'in sayfalarına da gitti yerleşti. Fotoğraflara bakıyoruz. Fatma Kaplan Hürriyet zemini yeşil ve kırmızı bir halıyla kaplı odada ayakkabılarıyla duruyor. Peki halı varsa burası da camidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. En azından hemen dememeliyiz. Peki ne yapabiliriz? Mesela ziyaretin diğer fotoğraflarını bulup bir de onlara bakmayı deneyebiliriz. Biz de öyle yaptık. Fethiye Köyü İzmit isimli Facebook sayfasında başkanın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflara ulaşmak mümkün. Bunlara bakınca da heyetin köyde hem camiye hem de cami dışındaki bir binaya girdiği görülebiliyor. İki yapı arasında belirgin bir fark var ve başkanın hangisine ayakkabıyla girdiği, hangisine ayakkabısız girdiği belli. Başkan da iddianın yayılmasının ardından bir basın açıklaması yaptı ve o güne dair videoları kamuoyuyla paylaştı. Yok değil. Ayrıca bir paylaşımda Fethiye Köyü muhtarı İsa Altıntaş'tan geldi. Altıntaş fotoğrafın çekildiği yerin cami olmadığını, eskiden mescit olarak kullanılan ancak şu anda ardiye olan mekan olduğunu yazdı. Özetle iddia doğru değil. Kategorisi de bağlamdan koparma. Parti varmış kaçırmışız. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Tersanesi'nde içkili bir eğlence tertip etmiş. Star Gazetesi'nden Ersoy Dede biraz daha fazla bilgi de paylaşmış. Onun iddiasına göre güvenliğe kimsenin içeri alınmaması talimatı verilmiş. Kimsenin alınmadığı parti düzenlemişler yani. İlginç. Bu haberi Akşam Gazetesi'nde de gece kulübü değil Fatih'in emaneti Haliç Tersanesi başlığıyla okuyabiliyoruz. Doğru, bir parti var. Ama ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü değil. Partiye katılanların kim oldukları da biliniyor. Etkinlik Coca-Cola'nın yeni ürününün lansman partisi. Yeni ürünün logosu rahatlıkla görünüyor. Partiye katılanları ve yansımalarını da magazin basınında bulabiliyoruz. Yani iddia bir hatalı ilişkilendirme örneği. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf var ama biz sizinle açık olarak paylaşamıyoruz çünkü hassas görüntüler içeriyor. Fotoğrafta boynuna cansız köpekler asılmış adamlar var. İddiaya göre bunlar Uygur Türkleri ve Çin devleti oruç tuttukları için onları bu şekilde cezalandırıyor. Ancak Facebook'ta binlerce kez paylaşılan bu iddia doğru değil. Fotoğraflar 2012 yılında köpek hırsızlığı yaptıktan sonra yakalanan ve hukuksuz şekilde cezalandırılan 2 kişiye ait. Köpek hırsızlığının sıkça görüldüğü Çin'de yakalanan hırsızlar benzer yöntemlerle cezalandırılabiliyor. Aslında Doğu Türkistan dendiğinde internette bol bol yanlış bilgi karşımıza çıkıyor. Mesela Falun Gong tarikatı mensuplarının Chicago'da düzenlediği gösteriden alınan bu fotoğraf işkence gören bir Doğu Türkistanlı olduğu iddiasıyla paylaşılmıştı. Ya da Doğu Türkistan'da Çin'in işkence ve zulmünden kaçan bu iki kardeş. Aslında Vietnamlılar. Veya bu görsel. Çin polisinin Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin evlerinden imha etmek amacıyla topladığı Kur'an-ı Kerimler olduğu iddiasıyla paylaşılmıştı. Ama bunlar Fas'taki yoğun yağış yüzünden zarar gördüğü için Rabat'taki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden çıkartılan Kur'an-ı Kerimler. Yine çok konuşulan bir iddia. İddiaya göre fotoğraf idam edilmek üzere olan 3114 Uygur Türk'ünü gösteriyor. Görsel 18.000 kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Ancak bu fotoğraf Uygur Türklerinin idam sahnesini göstermiyor. Görsel Brezilya'daki Carandiru hapishanesi katliamını anlatan 2003 yapımı Carandiru filminin çekimlerinden. Film São Paulo'da 2 Ekim 1992'de 111 kişinin öldüğü kanlı olayı anlatıyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ana fikir ise aynı. Paylaşmadan, hatta öfkelenmeden önce kontrol edin. İşte size soğuklar bastırırken içinizi ısıtacak bir video. Olay Ankara'da geçiyor. Bir polis memuru yağan kardan sonra çocuklarla birlikte karda kayıyor.
Polis aslında şikayet üzerine çocuklara müdahale etsin diye çağrılmış ama onun yerine kendini oyuna kaptırmış. Burası Ankara değil. O polis de bizim polis değil. Görüntüler Şubat 2019'da Amerika'nın Washington eyaletindeki Bothell şehri polisi tarafından kaydedilmiş. Bothell polisinin sosyal medya hesaplarında da bu eğlenceli günle ilgili paylaşımlar görülebiliyor. Bu bir hatalı ilişkilendirme örneği. Hatalı ilişkilendirme de sosyal medyada en çok paylaşılan yanlış bilgi türlerinden biri. Sıradaki sosyal medya paylaşımı iddiaya göre fotoğraf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir keskin nişancıyı gösteriyor. 29 Kasım'da Facebook'ta paylaşılmaya başlandı ama daha önce 13 Ekim'de Twitter'da bir tur dolaşmıştı. Fotoğrafa yapılan yorumlara bakılırsa kullanıcılar askerin halk arasında bordo berelileri olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu olduğunu düşünüyor. Hemen en sevdiğimiz doğrulama yöntemlerinden tersine görsel aramaya yöneliyoruz. Bakalım öyle miymiş? Hayır, fotoğrafın 12 Nisan 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alabama eyaleti ulusal muhafızlarının Facebook hesabından paylaşıldığını görüyoruz. Paylaşımda keskin nişancılarımız vahşi doğada bile saatlerce hareketsiz durup görünmez kalabilecek şekilde eğitiliyor. Bu seçkin ekibin parçası olmak ister misiniz? Açık pozisyonlarımız var, bize ulaşın deniyor. Aslında bu paylaşımın yanlış olduğu sonucuna tersine görsel arama yapmadan da ulaşmak mümkün. Şöyle ki bu yılanın adı siyah yarışçı yılan. Kendisi yerli ve milli bir yılan değil. Yani doğal yaşam alanları arasında Türkiye yok. Florida ve Amerika kıtasının doğusunda yaşıyor. Bizim keskin nişancılarla yolunun kesişmesi pek olası değil. İşte bu haftanın sosyal medyada olay yaratan haberi. Yaratması da normal çünkü diyor ki Twitter'a abonelik sistemi gelecek ve seçtiğiniz kullanıcılara aylık 5 ila 100 lira ödeme yaparak destek olabileceksiniz. İddia Vedat Milor, Tweetmark ve Dark Web Haber gibi çok takipçili hesaplar tarafından da paylaşıldı. İddia doğru değil. Twitter'ın yeni hizmet şartları ve gizlilik politikasında abonelik sistemi hakkında bir güncelleme yok. İlk gönderiyi atan kullanıcı da bir gün sonra paylaşımı kimsenin Twitter'dan gelen bildirimleri okumadığını düşünerek şaka amaçlı yaptığını açıkladı. Kendisine ulaştık ve maksadını sorduk. Yeni hizmet şartları ve gizlilik politikası metnini İngilizce ve çok uzun olması sebebiyle kimsenin okumayacağını tahmin ettiğini, paylaşımı tamamen şaka amacıyla yaptığını söyledi. Başta iddiaya kimsenin inanmayacağını düşünmüş ancak sonrasında insanların gelen bildirimi okumak yerine hazır okumuş birinin yazdığına inanmayı seçtiğini gözlemlemiş. Yani iddia yanlış ama tespit doğru. Gerçekten de kimse hizmet şartları, gizlilik politikaları, çevrim içi sözleşmeler gibi metinleri okumuyor. Nitekim bu konuda üniversite seviyesinde bir de deney yapılmıştı. Oradan da aslında bu metinlerin kullanıcılar tarafından asla okunmadığı sonucu çıktı. Araştırmayı yapan akademisyenler 2016'da yayınladıkları makalede çevrim içi şartname ve sözleşmeleri okumadan kabul ederek internetteki en büyük yalana ortak olduğumuzu söylüyordu. Haklılar. Bu olayda şaşırtıcı olan yapılan şaka değil. Vedat Milor gibi Twitter'ı hem verimli hem de kitabına uygun kullanan birinin bunu yemesi. Haftanın kedili konusuna geldik. Yalnız bu sefer kedi biraz heybetli. Bu video sosyal medyada çok dolaştı. Bize de ihbar olarak gönderildi. Videonun başında bir anne impala doğum yaptıktan sonra bir leoparın yaklaştığını fark edip kaçıyor. Leopar yavru impalayı yemiyor, kokluyor ve patisiyle yokluyor. İkinci kısmında leoparı erişkin bir impala ile oynarken görüyoruz. Anlıyoruz ki yavru impalayı himayesine alıp büyütmüş. Beğenilmeyecek gibi bir video değil. Ama maalesef bu kadar güzel şeyler filmlerde, hadi bilemediniz, bu örnekteki gibi videolarda oluyor. Video iki ayrı görüntü birleştirilerek oluşturulmuş. İlk video 2014 yılında Kruger Sightings isimli bir YouTube kanalında paylaşılmış. İmpala'nın doğum anını gösteren videonun devamında leopar içgüdülerine uyuyor ve yavruyu başından ısırarak götürüyor. Bu görüntülerin peşine eklenen ve yine Kruger Doğal Parkı'nda kaydedilen ikinci videoda ise farklı bir leopar ve impala söz konusu. İlk videonun peşine eklenen ikinci video ise 2014'te Barcroft TV isimli bir YouTube kanalı tarafından paylaşılmış. Videonun başlığında leopar ve impala'nın arkadaşlığı, yırtıcı hayvan ve avının alışılmadık ilişkisi kameralara yansıdı ifadeleri yer alıyor. Açıklamadan bu ikinci videonun da Kruger Doğal Parkı'nda çekildiğini öğreniyoruz. Videoda impala'nın hiçbir korku
korku belirtisi göstermemesi şaşırtıcı olarak nitelendiriliyor. Ancak burada da leoparın aslında yine gizli bir ajandası var. Impala ile arkadaşlık peşinde değil, avıyla oynuyor. Nitekim leoparlar üzerine araştırmalar yapan Ingwe Leopard Research'un proje yöneticisi William Fox'un da videoyu çeken Milli Park çalışanı Estian Hoy'un da uzman görüşleri bu yönde. Şöyle diyorlar, leopar diğer kediler gibi avıyla oynuyor. Ne yazık ki dostluğun akşam yemeğine kadar sürmüş olması muhtemel. Buna kısaca yanıltıcı kurgu türlerinden biri olan ardına ekleme diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen bir anketin sonuçları hepimizin canını sıktı. Buna göre şimdiye kadar inanılanın aksine insanlar düşük kaliteli yani yalan, yanlış, sahte içerikleri rahatlıkla tespit edebiliyor. Fakat her şeye rağmen bu tür içerikleri sosyal medyada paylaşmaya da devam edebiliyor. Başka bir deyişle sosyal ağlarda yanlış bilgi paylaşan herkesin bunu yanılarak yaptığı kanısı doğru değil. Sosyal medya kullanıcıları bilginin yanlış olduğunu bilseler bile bunu paylaşmayı düşündükleri sırada değerlendirmeye almayabiliyor. Yani görüyoruz ki içeriğin doğruluğu hakkında varılan kanı paylaşma isteğinde neredeyse hiç etkili değil. Bu durum sosyal medyada yanlış bilginin nasıl yayıldığı konusunda bize yeni bir fikir veriyor. Araştırmacılara göre sosyal medya gerçek ve doğruluk konusunda analitik düşünmeye olanak sağlamıyor. Bunu size aman siz öyle yapmayın diye anlatmıyorum elbette. Aklınızın bir köşesinde bulunsun, üzerine beraber düşünelim diye anlatıyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta buluşana kadar siz de sakın leoparlarla arkadaşlık etmeye kalkışmayın.